Ukrayna ordusunun büyük bir karşı taarruza hazırlanırken, yeni ve can sıkıcı bir engelle karşı karşıya kaldığı, güneydeki çiftlik ülkesinin derinliklerindeki bir şehir olan Nikopol'de, Rus ordusunun bir kaleye dönüştürdüğü bir nükleer güç istasyonu. Ukraynalılar tarafından kontrol edilen Nikopol, Dnipro Nehri'nin batı kıyısında yer almaktadır. Karşı tarafta, Rus ordusunun Mart ayında ele geçirdiği, Avrupa'nın en büyüğü olan devasa bir nükleer santral bulunuyor. Ukraynalı askeri ve sivil yetkililer, Rusların Temmuz ortasından bu yana Zaporizhzhia istasyonunun kapağından ateş ettiğini ve nehir üzerinden Nikopol ve diğer hedeflere roketler gönderdiklerini söyledi. Ukrayna, cephe hattının başka yerlerinde Rus silahlarını susturan, Amerikan tarafından sağlanan gelişmiş roket sistemlerini kullanarak, karşılık olarak top mermileri salamaz. Bunu yapmak, 6 basınçlı su reaktöründen birine çarpma veya depodaki yüksek radyoaktif atık riskine neden olur. Ve Rusya bunu biliyor. Nikopol Belediye Başkanı Oleksandr Sayuk, onlar vurulmamak için orada saklanıyorlar dedi. Yoksa neden elektrik istasyonunda olsunlar ki? Böyle bir nesneyi kalkan olarak kullanmak çok tehlikelidir. Sakinler, hem bombardıman hem de olası bir radyasyon sızıntısı tehlikeleri nedeniyle Nikopol'den kaçıyorlar. Ve kalanlar, kendilerini bir atış poligonunda hedeflenmişler gibi çaresiz hissediyorlar. Evi Rus topçusu tarafından vurulan emekli Halina Henkova, kımıldamadan durup vurulması gereken mahkumlar gibiyiz dedi. Bize ateş ediyorlar ve yapabileceğimiz bir şey yok. Rusya'nın 5 aydan uzun bir süre önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez, küresel gıda fiyatlarını azaltabilecek ve tehditle karşı karşıya kalan ülkelere, rahatlama getirebilecek uluslararası bir anlaşmanın ardından, tahıl yüklü bir gemi pazartesi günü Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir limandan ayrıldı. Odessa limanına demirleyen gemi Razoni, bir hükümet gemisi tarafından, Moskova'nın Odessa'ya herhangi bir amfibi saldırı başlatma girişimini engellemek için, Ukrayna kuvvetleri tarafından döşenen bir mayın labirentinden geçirildi. Bunu bir kurtarma gemisi izledi ve Karadeniz'i kontrol eden Rus donanması güvenli geçiş sağladı. Birleşmiş Milletler, Razoni'nin 26 bin metrik ton mısır taşıdığını söyledi. Gemi savaşın başlamasından önce, 18 Şubat'tan beri limanda mahsur kalmıştı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kurbakov, geminin yerel saatte sabah 9 civarında ayrıldığını söyledi. Önümüzdeki günlerde Odessa'dan ayrılmayı bekleyen 16 gemi daha var dedi. Ukraynalı ve Türk yetkililere göre, Razoni önce İstanbul'a, ardından Lübnan'a yöneldi. Yolculuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, Şubat ayında başlatılan işgalin geniş kapsamlı sonuçlarından birini ele almaya yönelik bir adımdır. Rusya'nın dünyanın ekmek sepetlerinden biri olan, Ukrayna'daki tahıl ablukası, küresel tahıl fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve özellikle, Orta Doğu ve Afrika'da 10 milyonlarca insana kıtlık tehdidi getirdi. İhracatı yaptırımlardan etkilenen, Rusya ve Ukrayna dünya buğdayının, 1/4'ünden fazlasını sağlıyor ve Rusya önemli bir gübre tedarikçisi. Ukrayna ayrıca arpa, mısır ve ayçiçeğinin önde gelen ihracatçısıdır. Başarılı olursa, tahıl ihracatı anlaşmasının Ukrayna için olduğu kadar uluslararası pazarlar için de önemli ekonomik sonuçları olabilir. Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solski geçen hafta Ukrayna'da depolanan 10 milyar dolar değerinde tahıl olduğunu ve gelen hasatın bu miktara 20 milyar dolar daha ekleyeceğini söyledi. Savaş başladığından beri Avrupa Birliği ve diğer batılı ülkeler ülkenin tahılı için karayollarını araştırdı, ancak bu tür alternatiflerin daha maliyetli, daha yavaş ve daha az etkili olduğu kanıtlandı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda, aylarca süren müzakerelerin ardından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan anlaşmaya göre, Ukrayna, Karadeniz limanlarında bloke olan yaklaşık 20 milyon ton tahıl sevk edebilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geminin pazartesi günü ayrılmasını memnuniyetle karşıladı ve yaptığı açıklamada, bunun imzalanan girişime uygun olarak hareket eden, birçok ticari geminin ilki olmasını ve bunun çok ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı sağlayacağını umduğunu söyledi. Özellikle en kırılgan insani bağlamlarda küresel gıda güvenliğine. Rusya ve Ukrayna'nın savaşın başlamasından bu yana, alenen yaptığı ilk anlaşma olan anlaşma, imzalandıktan bir gün sonra Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı başlatmasıyla belirsizliğe sürüklendi. Ancak nakliye rotalarının ve denetim protokollerinin oluşturulmasına yönelik ilerleme kesintisiz olarak devam etti.
Sevkiyatlar, boşaltılan gemilerin silah taşımadıklarından emin olmak için, Ukrayna'ya dönmeden önce kontrol edilmesini talep eden Rus donanması tarafından, onaylanan Türk limanlarına giden bir rotayı takip edecek. Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den ekipler ortaklaşa teftiş yapacak ve İstanbul'da ortak bir komuta merkezi kurularak tahılın hareketini izleyecek. Anlaşma 120 gün sürecek, ancak sürekli olarak yenilenebilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, buğday fiyatı zirveden düştü, ancak uzmanlar dünyanın en çok tüketilen gıdalarından birinin arz sıkıntısı çektiğini söylüyor ve küresel bir açlık krizinin kapıda olduğu konusunda uyarıyor. Ekonominin ayrılmaz bir parçası olan petrol, çelik, sığır eti ve diğer emtialar gibi, buğdayda jeopolitik ve hava durumu gibi birbiriyle örtüşen, karmaşık bir dizi faktöre yanıt olarak fiyat ve bulunabilirlik açısından değişiyor. Buğdayın düşen fiyatı, mahsul ithalatına bağımlı ülkeler için bir süre rahatlama sağlarken, çiftçileri daha fazla ekim yapmaktan caydırabilir. Fiyattaki düşüş, dünyanın en büyük iki üreticisi arasındaki savaşın, daha da kötüleştirdiği önceden var olan sorunları da ele almıyor. Enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor, bu da tarım ekipmanlarının çalıştırılması ve buğdayın pazara taşınmasının yanı sıra gübre maliyetini de etkiliyor. Ve mahsul verimini düşüren sıcak, kuru hava giderek daha yaygın hale geliyor. Bir Japon bankası olan Mitsubishi Finans Grubu için gelişen piyasa ve emtia, araştırmalarını yöneten Ehsan Koman, temel resim gerçekten değişmedi dedi, gıda fiyatlarının kontrolden çıkma potansiyeli var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, savaş ve yaptırımlar dünyanın en büyük iki tarım ve enerji ihracatçısının arzını kesintiye uğrattığı için, gıda ve yakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre, iki ülke birlikte küresel buğday ihracatının yaklaşık 1/4'ini oluşturuyor. İstilanın ilk şokundan sonra, yüksek fiyatlar bazı ülkeleri buğday satın almaktan caydırdı, talebi düşürdü ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Kışlık buğday hasadından kaynaklanan arz artışı da son haftalarda fiyatları düşürdü. Cuma günü buğday, tahıl için küresel bir merkez olan Chicago'da kilo başına $8 biraz üzerinde işlem gördü. İşgalden önceki fiyatın hemen üzerinde. Önemli faktörlerden biri, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarında, mahsur kalan ve bu hafta yeniden hareket etmeye başlayabilecek 20 milyon metrik tondan fazla tahılın akıbetiyle ilgili müzakerelerin ilerlemesi oldu. Ancak uzmanlar, küresel buğday pazarında asılı kalan diğer sorunları ele almanın muhtemelen yeterli olmayacağını söylüyor. Morgan Chasse'de tarımsal emtia stratejisti Tracy Allen, bu anlaşma, dünyadaki gıda kıtlığına bir çözüm olacak, bir şey olarak büyütüldü ve öyle değil dedi. Enerji ve gübre fiyatlarından, iklim değişikliğine kadar buğday pazarındaki diğer, daha yerleşik faktörler, dünya çapında bir somun ekmeğin, maliyetini ve bulunabilirliğini belirlemede daha büyük bir rol oynayabilir. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.